Bütün anılarımızı kaybediyoruz. Çok zor. Baktığım zaman çok üzülüyorum yani. Her şeyi su altına bırakıyoruz. Su artık o kadar yaklaştı ki bir ay içerisinde tüm ilçenin su altında kalacağı söyleniyor. Bugün yarın su dolmaya başladı artık. Haber Vlog serimizde gündemdeki olayları sahadan aktarıyoruz. Yeri geliyor binlerce kilometre ötesine gidiyoruz. Araştırmamızı istediğiniz konular varsa bize yazabilirsiniz. Aynı zamanda GZT'ye abone olursanız çok mutlu olurum. Pakistan üzerinden Afganistan'a giriş yaptık. Sel sularının etkisiyle Muğla Marmaris'teyiz. Müsilaj operasyon yapılacak. Buradan da alevler yükselmeye başladı. Yusufeli Barajı ve HES projesinde sular yükselmeye devam ediyor. Baraj yaklaşık 2 ay öncesinde su tutmaya başlamıştı ve şu an 70 metre yüksekliğinde su bulunuyor. Şu Ahalt dediğimiz mahalle var, oraya kadar çıkmış şu anda. 1 kilometre ya olur ya olmaz. Sona geldik yani. Az önce Artvin'den geldim, yoldan gördüm. Bayağı yaklaşmış yani bize. Benim köyümün yarısı etkilendi. Yani yukarıda ev olan yerlerde değil de aşağısı hep etkiler. Ben kızım doğdum, büyüdüm buradayım. Yusufeli'ndeyim ama bir ara gittik Artvin'de, Murgul'da çalıştık. Oradan emekli olduk. Tekrar buraya geldik. Yerleşim yerimiz burası işte. Bura değil de köyde kalıyoruz biz. Bu barajımız tabii Çoruh Nehri üzerinde kurulmuş. Planlama ve proje aşamasında ve şimdi işletmede olmak üzere 16 tane barajdan birisidir. Ama 16 baraj içinde en büyükleri olacak. 8 tanesi bakanımızın da açıklama yaptığı gibi 8 tanesi işletme halinde, 2 tanesi proje halinde, 6 tanesi de planlama halinde olan Çoruh Nehri üzerinde ve kollarında 16 tane baraj oluşacaktır. Ve bu barajların içinde de en büyüğü bu Yusufeli Barajı olacaktır. Yaklaşık olarak Haziran ayının ilk haftası ya da Mayıs'ın sonuna doğru biz bu süreci tamamlamayı planlıyoruz. 670 kotununa gelmesiyle beraber tamamlanmış olacak ve enerji üretimine başlamış olacağız. Siz hep Yusufeli'nde mi yaşadınız? Evet, 30 senedir Yusufeli'nde esnaflık yapıyorum. Eviniz de burada hali. Evim de burada tabii. Bütün anılarımızı kaybediyoruz. Her şeyi su altına bırakıyoruz. Yani geriye döndüğümüzde çok üzünleniyoruz. Burada doğduk, burada büyüdük sayılır. Yani belirli bir süre dışarılarda kaldık ama 30 senedir de buranın ekmeğini yiyoruz. Burada vatandaşa hizmet ediyoruz. Geriye döndüğümüzde birçok arkadaşımızı, birçok yakınımızı hep göç ettiler burada. Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı 275 metre yükseklikte. Türkiye'nin birinci, dünyanın 5. yüksek barajı konumunda. Şöyle bir özellikleri var. 275 metre yüksekliğinde çift eğrilikli beton kemer olarak inşa edildi ve Türkiye'nin en büyüğü su dolgu tamamlandığında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşacaktır. Karayolları başta olmak üzere baraja yakın köyler ve mahalleler tek tek sular altında kalıyor. Barajda biriken su miktarı 49 milyon metreküpe ulaştı. İnsan o kadar üzülüyor ki mesela arabayla gelirken baktığım zaman çok üzülüyorum yani. Gençliğim geliyor. Ne bileyim kızım işte oralarda yapmış olduğumuz şeyler, anılarımız, her şeyimiz aklımıza geliyor ne bileyim. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? Aşağı yukarı 45 yıldır buradayız abla. Çok anımız var. Mesela burayı bırakamıyoruz bak. Burayı çok seviyoruz. Mesela Yusufeli'miz dediğin zaman da Türkiye genelinde Yusufeli'miz 10 numaraydı ablası. 152 yıllık tarihinde 6 kez yer değiştiren Yusufeli 7. kez taşınıyor. Köylerde ve ilçe merkezinde süreç başladı. Valla 50-51 yaşına geldik. Yusufeli'nde gurbete gittik geldik. 7. kez inşallah bu son olur. Bizden sonraki nesil dedelerimizin, atalarımızın yaşadıklarını, bizlerin de yaşadığını çocuklarımız ve torunlarımız yaşamaz. Kızım burası benim için ne ifade ediyor? Bir tarih ifade ediyor. Bir geçmiş ifade ediyor. Ne ifade edebilir ki yani? Hani burası çok da böyle bir yer değil yani. İşte bir tarihimiz, bir dedelerimizin, atalarımızın bıraktığı bir tarih kızım. Onu ifade ediyor. Başka bir şey yok. 7 kez taşındı. İnşallah daha bir yere taşırmaz da burada son kalırız ya.
İlçede 9.000 kişi yer değiştirecek. Taşınma sürecinin en kısa sürede bitmesi bekleniyor. Ancak bazı dükkanlar hazır olmadığı için ileriki tarihlere ertelendi. Ama Mart ayına kadar bu sürecin de bitmesi bekleniyor. Şöyle yukarıda dükkanları hazır olmayan bazı esnaf arkadaşlar var. Onlar çıkamıyorlar. Hazır oldukları zaman diyelim yarın hazırsa yarın çıkar giderler ve buraya da insanlar gelmezler. İşte bankalar kaldı. Gerçi yukarıda da var, bankalar hizmet veriyor. Birkaç esnaf arkadaş burada. Çoğunluk yukarıda, yani yeni yerleşim yerine. Yukarı dediğiniz nereye gitti? Yeni yerleşim yerine şu taraf, şuraya. Şurada hemen. Yukarısı. Görünüyor hatta buradan binalar. Şimdi yukarı yeni yerleşim yerine çıkacağız Allah izin ederse. Ben burada kendim besicilik yapıyorum. Ahır yerleri mesela yapılmadı işte. Onu bekliyoruz. İnşallah malımızı koyacak yer yaptık mı oraya çıkacağız Allah izin ederse. İşte dükkanlar bittikten sonra biz de esnaf olarak taşınacağız. Dükkanların bitmesini bekliyoruz. Bir kısmına yapıldı, teslim edildi. Eksikler var. Onlar da işte yapıldığı zaman hep beraber yukarı çıkacağız. Şimdi yeni yerleşim yerine doğru yola çıktık. Yaklaşık bir 10 dakika sonra orada olacağız. Yusufeli'nin yeni merkezi sıfırdan inşa edildi. Çok sayıda ev yapıldı ve evler apartman tarzında. Bütün marketler, kasaplar, manavlar ve emniyet hepsi bir arada toplanmış durumda. Burada önemli olan bu baraj aynı zamanda Çoruh Nehri üzerinde kurulu şu an diğer barajlara da katkı sağlayacak. Yani onların da elektrik üretimlerini çoğaltacak ve çok akışlı bir nehir. Ondan dolayı yani burayı kullanmak gerekiyordu. Ve tabii ekonomimize de büyük bir katkı sağlanacağı söylenmektedir. Hani 5 milyarlardan bahsedilmektedir yıllık. Bu eğer öyle olursa amorti süresi 7-8 senede tamamlar. Barajların ömrü de biliyorsunuz 50-60 sene olmaktadır. Bunu da düşündüğümüzde ülkemize kısa zamanda büyük katkıları bulunacak. Yusufeli öyle bir özelliği var ki kendinden sonra gelen barajları aynı zamanda hem ekonomik ömürlerini artırıyor hem de onların elektrik üretebilme kabiliyetlerini artırıyor. O zaman bu barajlar silsilesi içindeki en önemli baraj Yusufeli Barajı. Tabii biz buna zaten Türkiye'nin en yüksek barajı bir artı bir de bu nehir üzerine takılabilecek en büyük gerdanlık diyoruz. Hani gerdanlık evet, olarak anladım. düşünelim. Yusufeli Barajı ve HES projesinde sular yükselmeye devam ediyor. Baraj yaklaşık 2 ay öncesinde su tutmaya başlamıştı ve şu an 70 metre yüksekliğinde su bulunuyor.